Çağatay'ın ölümüyle beraber Erdenetler devri bitti ancak ortalığın kan gölüne dönünce yeni bir dönem başlıyor. Çağatay'ın vedası bir son değil, yeni ve sürpriz vedalar yine bizi bekliyor. Efsun'un akıbeti ne olacak, kurtulabilecek mi? Yamaç adeta deliye dönecek ve yaptıkları herkese ekranları kilitleyecek. Öte yandan Bartolu çukura döndü ve bombaları birer birer patlatacak. Cumali amca ise herkesi şok edecek bir senaryoyla çukura girişini yapıyor. Ve Bartolu'ya anlattığı masaldaki büyük sır hepinizi şaşkına çevirecek. Akın ve Yasmin'in düğünü katliamla mı sonuçlanacak? Merak edilen büyük sır uçup gitti mi? Tüm bunlardan ve daha fazlasından kaçırmamanız gereken birçok mevzuyu şimdi sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Efsun, Bartol ve Cumali amca bombalarına geçmeden önce ilk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Dizinin en zeki düşmanlarından Çağatay biraz aceleci olsa da kılısına yakışır bir şekilde ve ağırlığını bozmadan diziye veda etti. Normalde Çağatay'ın biraz daha işkence görerek öldürmesi planlanıyordu ancak Rütük sebebiyle bu sahne çıkarıldı. Ancak hapşırarak ölmesi biraz ironik oldu. Ancak gider ayak bombayı patlattı. Oraya birazdan değineceğiz. Böylelikle Erdenetlerin dönemi resmen sona erdi. Çukur ve Koçovalılar bir düşman grubundan yenilgiye uğrattı. Şimdi sırada diğer düşman var. Fakat bu düşman şimdiye kadar gelip giden düşmanlardan çok daha farklı olacak. Etkileri de çok ağır olacak. Erdenetlerden geriye sadece Kulkan kaldı ancak onun da ömrü fazla uzun sürmeyecek. 2-3 bölümlük bir ömrü kaldı. Çünkü daha efsunlu olan senaryosu ve Cumali amca ile Nedim'le beraber yaşayacağı sürprizler var. Hatta Nedim'le işbirliği yaparak Çağatay'ı sattı ve böylelikle Nedimler yani Cumali amca büyük düşmanlarından biri olan Çağatay'dan kurtuldu ve uyuşturucu işinde artık rakipsiz oldular. Kulkan ise bu anlaşma sayesinde Nedim ve Cumali amcanın güvencesi altına girdi. Kulkan'ın ölüm vakti geldiğinde Koçoğullar bu konuda Cumali amca engeliyle karşılaşacaklar. Bu arada vakti zamanı geldiğinde Kulkan'ın ölümünün Vartol'un elinden olacağını düşünüyorum. Geriye kalan son Erdenetli'nin biletini Vartol'un kesme ihtimali yüksek. Tabi öncesinde Vartol'u başka bombalar patlatacak. Şok eden Cumali amca senaryosu, büyük sır ve Vartol'u bombalarına geçmeden önce Efsun konusuna değinelim. Çağatay ölmeden önce son bombasını patlatarak Yamaç'a Rusça bir şeyler söyledi. Tabi Yamaç o an bunu umursamadı bile. Ancak Efsun'u bulamadığında bu durum kafasına dank edecek. Çağatay'ın Yamaç'a söylediği cümlenin anlamı ise şöyle: sevdiğin kadın artık senin değil. Evet, bir önceki videoda Yamaç'ın gelmiş geçmiş en büyük çıldırışlardan birini yaşayacağını söylemiştik. Ve o an geldi çattı. Yamaç bu konuda iki büyük kaos yaşayacak. Birincisi evin içinde, ikincisi ise Kulkan'la. Önümüzdeki bölümde Yamaç ilk olarak Sultan'ın Efsun'u evden kovduğunu öğrenecek. Ve bu dakikadan sonra ortalık fena halde karışacak. Sultan'ın Efsun'u kovmasıyla beraber herkes için yeni bir dönem başlayacak. Ev içinde tam bir kaos ortamı yaşanacak. Sinir küpüne dönüp kıyametleri koparacak olan Yamaç her yerde Efsun'u ararken devreye Kulkan girecek ve eniştesine küçük oyunlar oynayacak. Çağatay'ın ölümüyle beraber Efsun artık tamamen Kulkan'ın elinde ve Kulkan'ın Efsun'u rehin tutacağı yer ise doğal olarak en sevdiği mekan olan pavyon. Hatta Kulkan bu sahnelerde Efsun'u ciddi derecede zorlayacak. Tabi bir de Yamaç'la yarım kalan hesabı vardı. Kulkan Nedim'e Yamaç abimi aldı, onunla hesabım var demişti ve bir de Yamaç Kulkan'ın bacağını sıktıktan sonra Kulkan Yamaç'tan intikam alacağını yemin etmişti. İşte bu konuda devreye Efsun planı girecek. Yamaç ise Efsun'u kurtarma yolunda türlü aksiyonlarla karşılaşacak. Bu aksiyonlardan birinin de ninja ile yaşaması bekleniyor. Sonuç olarak ise Yamaç'ın Efsun'u kurtarması bekleniyor. Fakat bu süreçte ciddi hasarlar alınacak. Bunun yanı sıra bir de Bartolu, Efsun ve Akın senaryosu var. Geçtiğimiz bölümde Akın Efsun'a bizi sadece Bartolu anlar dedi ve bu konuda yaşanacak olan senaryonun sinyalini verdi. Beklenen Bartolu Efsun tanışması bir süre daha ertelenmiş oldu. Ancak bu sahne mutlaka yaşanacak. Akın Yasmin düğünü ve yaşanması beklenen bomba olayları geçmeden önce daha bomba bir mevzuya değinelim. Bartolu ve şaşırtan Cumali amca senaryoları. Bu kısmı dikkatle dinleyelim dostlar. Özellikle Cumali amcanın anlattığı hikayede çok ince mesajlar var. İlk olarak Bartolu ile başlayalım. Afganistan'da yaptığı akıl dolu planlarla zekasını bir kez daha gösteren Bartolu, Cumali amcaları düşman olan aşirete ciddi zararlar verdi. Ne de olsa Cumali amca da Bartolu'nun hayatını kurtarmıştı. Ancak Bartolu'nun çok ciddi zararlar verdiği aşiretin çukurun başına bela alması bekleniyor. Öte yandan Bartolu'nun çukurdaki sahneleri önümüzdeki bölüme sarktı. Bu sahnenin çekimleri yapıldı ve Selim'in ölümüyle çılgına dönen Bartolu çukura gelir gelmez ilk iş Selim'in hesabını soracak. Hatta bu konuda kardeşimi koruyamadınız diyerek Yamaç'a, Cumali'ye ve diğerlerine sert çıkışacak. Sonrasında ise artık tamamen Cumali amca dönemine geçiş yapılacak. Evet, Çukur'da Erdenetlerden sonra yepyeni bir dönem başlıyor. Önceki videolarda yaptığımız tahmin doğru çıktı ve Cumali amca Çukur'un düşmanı olarak diziye dahil oldu. Hatta bu konuyla ilgili duvar yazısında pek yakında Çukur karışacak spoilerı verildi. Bu spoiler tamamen Cumali amcaya yönelik. Geçtiğimiz bölümde Cumali amcanın Bartolu'ya masal adı altında anlattığı bir olay dikkatleri çekti. Hatta bu olayın aynısını önceki sezonlarda İdris Koçovalı Celos'una anlatmıştı. Şimdi şaşkına çevirecek olan bu konuya açıklık getirelim.
Cumali amcanın Vartolu'ya anlattığı hikayedeki baş kahraman Cumali amcanın bizzat kendisi. Zamanında babaları ölmüş ancak İdris intikam alamamıştı. Hatta bu konuda İdris Celesun'a "Ben babamın intikamını almaya gittiğimde onu öldürenler çok yaşlanmıştı. 80'i devirmişlerdi. Biri kör olmuştu, diğeri ise yatalak. Öldüremedim. Ben dedeleri sıkmam. Sen olsan öldürür müydün?" demişti. Ancak Cumali amca Vartolu'ya babasının intikamı için geri dönerek intikamını aldığını söyledi. Hatta "Dedeleri bile sıkarım. Benden alınanları unutmam. Mezarda bile olsa kapatırım hesabımı" diyerek İdris'le aralarındaki farkı gözler önüne serdi. Bu mevzuyla beraber Cumali amcanın aslında çok acımasız ve kindar biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bu konuyla bağlantılı olarak geçtiğimiz bölümde büyük sır mevzusuna dikkat çekildi. Ancak Aliço sağ olsun sırrın olduğu mektubun yok olmasına neden oldu. Fakat sır dolaylı bir şekilde bize anlatıldı. Dikkat ettiyseniz Melia detayı verildi. Emmi sürekli Melia'nın geçmişte vurulduğunu hatırladı ve sonucunda ise aklına büyük sır geldi. Zamanında İdris ve Cumali'nin uyuşturucu yüzünden aralarının bozuk olduğunu söylemiştik. Şimdi ise buna ilk olarak Melia senaryosu da eklendi. Anlaşılan şu ki İdris ve Cumali amcanın aralarının bozulma sebeplerinden biri de Melia'ydı. Durumlar böyle olunca Cumali amcanın söylediği "Benden alınanları unutmam, hesabımı kapatırım" cümlesi geliyor akıllara. Ve vakti zamanında çukurdan kovulan Cumali amca nihayet hesabını kapatmaya geliyor. İdris mezarında bile olsa hesabını kapatmak isteyecek ve bu konuda Koçovalılarla karşı karşıya gelecek. Hatta Cumali amca senaryosunun kötü karakter olarak değiştirilmesinin bir başka kanıtı ise dizinin nedimi İlkay Akdağlı'nın yaptığı bu paylaşım. Sonuç olarak Cumali amca döneminin başlamasıyla beraber ortalık tabiri caizse kan gölüne dönecek. Cumali amca ve Koçovalılar arasında yaşanacak mevzular tüm dengeleri alt üst edecek. Şimdi gelelim Akın ve Yasmin senaryosuyla beraber yaşanacak sürpriz olaylara. Bu ikilinin evleneceğini söylemiştik fakat bu kadar hızlı olacağını beklemiyorduk. Tabii işin içinde Afganların gelenekleri olduğu için düğün işi de aceleye gelecek. Kısa bir zaman içinde Akın ve Yasmin'in düğün sahnesini izleyeceğiz. Fakat bildiğiniz gibi çukurda ne zaman bir düğün olsa sonucu katliamla bitiyor. Yine buna benzer bir senaryo bizi bekliyor. Hatta bu zaman geldiğinde birden fazla veda yaşanacak. Sürpriz isimler diziye veda edecek. Bu konuda Karaca'nın kendi yaşadığını Akın'a da yaşatmak için Yasmin'i öldürme ihtimali var. Böyle bir durumda Afganlar hiç şüphesiz büyük bir katliam yapar. Bu bir ihtimal tabii, kesinliği yok dostlar. Öte yandan düğün ortamında Cumali amcanın da olumsuz yönde etkileri bekleniyor. Kısacası Akın ve Yasmin'in evlilik kararı sonrası işler şimdilik yolunda gidiyor. Ancak düğün zamanı geldiğinde ortalık ciddi derecede karışacak. Yine hüzünlü bir düğün senaryosu bizi bekliyor. Önümüzdeki günlerde yeni videolar gelmeye devam edecek dostlar. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.